Herkese yeniden merhaba. Bu videomuzda beğeneceğinizi umduğum bir geometri sorusu çözeceğiz. Sorumuzu anlayalım öncelikle. Bir ABC üçgenimiz var. A noktasından tabanı değişik oranlarda bölecek şekilde iki doğru parçası çizilmiş. Ve diğer iki kenarı üçer eş parçalara bölünecek şekilde doğru parçaları çizilmiş. Böylece bu doğru parçalarının tam ortasında kalan yamuğun alanı isteniyor. Tabii ki bize ön üçgenin alanı da verilmiş 108 santimetre kare. Sorumuzun çözümüne geçmeden önce üçgenlerde alan ve alan benzerliği hakkında bazı şeyleri hatırlamakta fayda var. Mesela şöyle hemen bir ABC üçgeni verilmiş olsun. Taban eğer 2x 3x şeklinde bölünürse CD yardımıyla buradaki alanlar da tabanlarla doğru orantılı olacaktır. Yani burası 2S ise burası da 3S olur arkadaşlar. İkinci özelliğimiz hemen buradaki bakın görmüş olduğunuz benzer üçgenlerin alanları arasında bir ilişki vardır. Benzer olduğunu nereden biliyoruz? Bakın bu parçalar birbirine eşit ve bunlar da dolayısıyla paralel olacaktır. Şimdi bunlar arasında nasıl bir ilişki var onu görelim. Bunların benzer olduğunu söylemiştik. Mesela ABC üçgeni ile B1C1 üçgeni benzerdir. Yani burada benzerlik sabiti nedir? Şurası eğer x ise burası da x, yani dolayısıyla şu uzunluk 2x olur. Yani 1 bölü 2 benzerlik sabitimiz var. Buna biz K1 diyelim çünkü ikinci bir sabit daha kullanacağız. Peki alanları arasındaki oran nedir? Hemen ona bakalım. ABC bölü S A B1 C1 eşittir. Bu katsayının sabitin karesi olacaktır. Yani K'nın karesi K1 diyelim. 1 bölü 2'nin karesi eşittir 1 bölü 4. Bu ne demek? Bu şu demek. Eğer bu ABC üçgeninin alanı S ise AB1C1 üçgeninin alanı 4S olacaktır. Yani buradaki yamuğun alanı, yani B1C1 CB yamuğun alanı 3S olur arkadaşlar. Toplamda 4S. Tamam. Şimdi bir de bakın şu ABC üçgeni ile biraz daha büyük çizmemiz lazım. Şöyle AB2C2 üçgeni var. Şöyle bölersek bunlar da benzer. ABC üçgeni AB2C2 üçgeniyle benzer. Buradaki benzerlik sabiti, ikinci bir sabit elde edeceğiz şimdi. Burası x'e 3x, yani 1 bölü 3. Dolayısıyla alanların oranı da ABC bölü SAB2C2 eşittir 1 bölü 3'ün karesi 1 bölü 9 olacaktır. 1 bölü 9 ise, yani burası S ise bütün hepsi 9S olması lazım. Burada zaten 4S'yi bulmuştuk. Geriye kalan şu yamuğun alanı da 5S olacaktır. Bakın burada bir dizi elde ettik. Yani alanlardan oluşan bir dizi elde ettik. Şurayı da isterseniz 1 yazalım. 1S, 3S, 5S tek sayılardan oluşan, katsayıları tek sayıları olan bir dizi elde ettik. O zaman eğer bir tane daha parçamız olsaydı şurada şöyle, bu da paralel, çok iyi çizemiyorum ama bu da gördüğünüz gibi tek sayıların devamından 7S olduğunu anlardık. Bu şekilde devam edecek. Şimdi bu iki özelliği kullanarak sorumuzu çözelim. Bize neler verilmişti başka? Alan verilmişti. ABC üçgeninin alanı verilmişti. Bir de tabanın işte bu şekilde parçalara ayrılmış olduğunu biliyorum ben. Bunların en küçük ortak katı, yani 2, 3 ve 6'nın en küçük ortak katı 6 olduğu için mesela ben buna x diyeyim. Toplamda 6x olsun. O zaman burası 2x olacaktır. Bu da 3x olacaktır. 6x, 6x, 6x. Güzel. B de x'ti. DE 2x. Aslında tabanlar burada da orantılı verdim ben. Karelerden görebilirsiniz bunu. Şurası da 3x. Tamam. Şimdi böyle bir durum var. Yani şuradaki ABD'nin alanı S ise buradaki ADE'nin alanı 2S olacaktır. Bunu biliyoruz. Şimdi buradaki tabanlar arasında x, 2x, 3x bağıntısı varsa benzer üçgenlerden şuradaki tabanlar arasında da, şunu değişik bir renkle yazalım net görünsün. Mesela sarıyla çizeyim. Şuradaki tabanlar arasında da benzer bir şekilde bağıntı vardır. Mesela buna y diyeyim. Bu 2y olur. Pardon. 2y olur. Bu da 3y olur. Çok iyi görünmeyebilir ama rengi değiştireceğim daha sonra. Tekrardan yeşile dönelim.
Şimdi o zaman bu alanlar arasında da burası S ise burası 2S, burası 3S olacaktır. Birinci özelliğimiz. Tamam. Şimdi ikinci özelliğimi kullanma zamanı. Sadece şu ABD üçgenindeki parçalara bakıyorum. ABD üçgenindeki birinci yamuğum, eğer birinci üçgen S ise birinci yamuğum ne oluyordu? 3S oluyordu. Demek ki burası 3S, burası da 5S olacaktır arkadaşlar. Şimdi diğerleri de aynı şekilde 3'er katı ve 5'er katı olacaktır. Yani 2S'nin 3 katı 6S burası. Burası da 5 katı yani 10S olur. Güzel. Şimdi 3S, bunun 3 katı 9S. Bu da arkadaşlar 5 çarpı 3S'den 15S olur. Şimdi bunları toplayalım beraber. Bu S'ler kaç tane S oldu bakalım. Şu küçük olanlar S, 2S, 3S. Şurası 6S oldu. Şu ikinci katman diyelim. 3, 6, 9. 9 da 18. Aslında burada bir şey oluşur. Dizi olacak. Şurası da 5, 10, 15 daha şöyle 30. 30S oldu. Tamam, harika. Şimdi demek ki bu da bu alanların toplamı bana ABC üçgeninin alanını verecek. SABC eşittir. Toplamda kaç oldu? 6, 24, 54. 54 S oldu. 54 S, bu bana verilmiş 108. 108 santimetre kare. O zaman her iki tarafı 2'ye 54'e bölersem özür dilerim. S eşittir 2 santimetre kare bulunur. S'nin kaç birim yani santimetre kare olduğunu artık buldum. Peki benden ne istiyordu? Bakın burası şurada 6S istiyordu. Şöyle isterseniz başka bir renk kullanayım. Şurada net görünsün. Şurası 6S idi. Şurası 6S. Bu alan, yamuğun alanı. O zaman S yamuk diyelim. Şöyle yamuk çizelim. Eşittir 6S'den 6 çarpı 2 santimetre kare, yani şöyle yazalım onu da, 12 santimetre kare olarak bulunur. Evet, sorumuz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Daha sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.